Herkese yeniden selamlar, sevgiler. Ülper ile her şey YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli izleyenlerim. Bugün şekli şahane, yapımı oldukça kolay hazır yufkadan baklava yapıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Şerbeti soğuk kullanacağımız için önce şerbeti hazırlamakla başlayalım. Uygun bir kabın içine 3 su bardağı toz şeker ve 3,5 su bardağı su ilave edip üzerine baklavamızın şekerlenmemesi için çeyrek limonun suyunu sıkalım. Kaynama aşamasında şekerlerin dibine tutmaması için şekerler eriyene kadar ocağa aldıktan sonra güzelce karıştıralım. Kaynayana kadar harlı ateşte, kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını tamamen kısalım ve 20 dakika kısık ateşte şerbetimizi kaynatalım. Tatlımızın şerbeti tam çekmesi için ve kuru kalmaması için 15 dakikanın altında ve 20 dakikanın üzerinde kaynatmayalım. Biraz önce de belirttiğim gibi mutlaka şerbeti kısık ateşte kaynatalım. Bakın ekranda gördüğünüz gibi kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını tamamen kısıyorum. Saate bakıyorum, süre dolduğunda hemen ocağın altını kapatıp soğuması için bir kenara alıyorum. 100 gram tereyağını kısık ateşte eriyene kadar tutup daha sonra hemen altını kapatıyorum. Üzerinde bu şekilde köpükler çıkacaktır. İsterseniz kaşıkla, isterseniz de benim yaptığım gibi bu şekilde süzgeçle süzebilirsiniz. Mutlaka bu köpükleri süzmenizi tavsiye ediyorum değerli izleyenlerim. Aksi halde pişme aşamasında baklavamızın üstü yanık gibi olur. O yüzden mutlaka köpüklerinden ve dibindeki tortularından ayıralım. Baklavayı yerken tadı çok ağır olmaması için ben birazcık da içine çiçek yağı ilave ediyorum. Şöyle yarım çay bardağından bir tık fazla yeterli olacaktır. Malzeme listesini her zamanki gibi açıklamalar bölümüne detaylı bir şekilde yazmış olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kullanacağımız fırın tepsimizin içine bir yemek kaşığı kadar alıp hafif olacak şekilde güzelce her tarafını yağlayalım. Baklava yufkaları ince olduğu için kurumaya çok müsait. O yüzden sizler de benim yaptığım gibi ilk önce ön hazırlığınızı yapıp daha sonra baklava yapımına geçmenizi tavsiye ederim. Baklava yufkalarını poşetten çıkarttım. İlk önce keseceğim yerleri şöyle belirleyip daha sonra 3 eşit parçaya kesiyorum. Kestiğimiz parçaları üst üste koyup hafif nemli bir bezin içine kurumaması için alalım. Daha önce kullananlar mutlaka bilecektir. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken baklava yufkası çok hızlı kuruduğu için mutlaka ve mutlaka nemli bezin içine veya bir poşetin içine sarılı olarak tutalım. Ekranda gördüğünüz gibi sadece kullanacağım 2 tane yufkayı alıp diğer kalan yufkaları hemen nemli bezle tekrardan örtüyorum. Mutlaka her seferinde kullanacağımız yufka kadarını alıp yani 2 tane yufkayı alıp diğer kenarda beklettiğimiz yufkaları mutlaka benim yaptığım gibi nemli bezin arasında tutmanızı tavsiye ederim. Aksi halde kullanamazsınız sevgili izleyenlerim. Yufkalar parça pincik olur, kurur, saramazsınız. O yüzden hazır yufka kullandığımız zaman en çok dikkat etmemiz gereken konu yufkaları kurutmadan sarmak. Onun dışında gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlarım yapımı oldukça kolay. Bu aşamada birazcık elimizi çabuk tutalım ki yufkalarımız kurumasın. Her ne kadar nemli bezin içine alsak da çok fazla beklediği zaman kuruma yapabilir. Bu tarif için toplamda 300 gram ince kıyılmış ceviz kullandım. Her ne kadar bazen göz kararı kullansam da sizlere kolaylık olması adına hassas teraziyle ölçülendirip sizlere o şekilde veriyorum. Bu arada sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili izleyenlerim. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma hala abone olmadan izliyorsanız da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Hatta vlog kanalıma da eğer isterseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Vlog kanalımın adı da Ülper Yılmaz. Linkini hem açıklamalara hem de yorumlar kısmına bırakmış olacağım. Oradan linkin üzerine tıklayarak kolayca abone olabilirsiniz. Hatta beni Ülper ile her şey adında Instagram'dan ve TikTok'tan da takibe alabilirsiniz. Baklava yufkasını kolay pile yapmak için lütfen parmak hareketlerime dikkatinizi çekmek isterim. Nemli bezin arasından kullanacağım 2 tane yufkayı alıyorum.
İnce kıyılmış cevizimden yaklaşık 1-1,5 yemek kaşığı kadar yufkanın tam ortasına serpiyorum. Ekranda gördüğünüz gibi işaret ve orta parmağımı kullanarak bu şekilde parmaklarımı hareket ettirerek sanki yürürcesine kendime doğru çekip pile yapıyorum. Büzdüğüm yerlerden açılmaması için sıkıca tutup her iki ucunu da içe doğru katlıyorum. Daha sonra ekranda gördüğünüz gibi cevizlerin dökülmemesi için her iki tarafını içe doğru katlayalım. Hepsi bu kadar sayın takipçilerim. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay ve çok lezzetli. İnanın o kadar güzel oluyor ki sevgili arkadaşlarım. Mutlaka ve mutlaka denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Umarım sizler de bu güzel tarifimi benimle birlikte yapar, dener ve beğenirsiniz. Aynı şekilde yaptıklarımızın da yapma aşamasında kurumaması için üzerini temiz bir bezle örtelim. Baklava yufkalarının tamamını aynı şekilde yapıp bitirdim. Tepsi ölçülerini açıklamalara yazmış olacağım. Biraz önce hazırlamış olduğum yağ karışımını baklavaların tamamına hiç kuru yeri kalmayacak şekilde sürüyorum. Bu arada fırını 180 derece alt üst ayara getirip önceden ısınması için açtım. Üzerini yağladıktan sonra gördüğünüz gibi baklavamız fırına gitmesi için hazır. Önceden ısıtmış olduğum fırına pişmesi için gönderiyorum. Baklavayı kontrollü bir şekilde altı üstü nar gibi kızarana kadar pişirdim. Şerbetini fırından çıktıktan sonra hemen dökmeyelim. İlk sıcaklığının çıkması için 5-6 dakika bekletelim. Daha sonra soğuk şerbeti baklavanın tamamına dökelim. Şerbetini çekmesi için yaklaşık 2 saat kadar dinlendirdim. Daha sonra fıstıkla üzerini süslüyorum. Dilerseniz bu şekilde süsleyebilir veya süslemeden de servis yapabilirsiniz. Aklınızda soru işareti kalmaması için hem altını hem de çıtırlığını görsel olarak gösterip iç dokusunu da keserek sizlere sunmak istedim. Bakın bu şekilde baklavamız gayet güzel. Önemli püf noktalarını verdiğim yeterince açıklayıcı ve kısa bir video oldu. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa hem yorumlardan hem de Instagram hesabımdan tarifle ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Şerbetini de tam çekti. Gelecek olan daha nice güzel tariflerde ve vloglarda görüşmek dileğiyle, desteklerinizden dolayı hepinizden Allah razı olsun. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.